Bergama kralı 2. Atalos askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Bu emir üzerine askerler bugünkü Antalya'yı, Antalya'nın Kaleiçi bölgesini krala gösterirler. Ve kral kendi adına ithafen Atelei adında burada bir şehir kurar. Tarihler milattan önce 150'ler, 140'lar. Bu hafta sonu Antalya'dayım. Cumartesi günü Antalya mutfağını tattık. Çok güzel bir gezi gerçekleştirdik. O videoyu izlemediyseniz mutlaka onu da izleyin, tavsiye ederim. Bir günüm var. Pazar günü de Kaleiçi bölgesini ve yağmurdan fırsat bulabilirsem Manavgat, Side'yi gezmek istiyorum. Gezime biraz geç başladım çünkü sabah yağmurun azizliğine uğradık. Şimdi Kaleiçi gezimize arkamda gördüğünüz Saat Kulesi ile başlıyorum. Saat Kulesi'ni biraz size anlatayım ama burada değil. Hadi gelin biraz daha yürüyelim. Saat Kulesi'ni konuşalım. Güzel bir Antalya gezisi olsun. Saat Kulesi 1901 yılında 2. Abdülhamit şerefine yaptırılan, Küçük Said Paşa tarafından yaptırılan bir saat kulesi. Aslında bu saat kulesi kale surlarının birleştiği bir burcun üzerine yapılan bir saat kulesi ve 14 metre yüksekliğinde. Bu saat kulesinden aşağıya doğru kale içine girebilirsiniz. Yivli Minare ve daha limana kadar gezecek birçok yeri var. Fakat ben sizi önce Cumhuriyet Meydanı'na götürmek istiyorum. Oradan limanı yukarıdan bir görelim. Ondan sonra tekrar kale içine ineriz. Güzel bir gezi yaparız ya. Umarım yağmur da yağmaz. Hadi bakalım. Geziyorum ama size çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Antalya'da sokak kedileri için böyle çok güzel barınaklar yapılmış. Bir sürü barınak var sokağın ortasında ve kediler de var. Bunu yapan belediyeye ve emeğe geçen herkese ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Bu sokaktaki dostlarımıza ne kadar güzel sahip çıkılıyor. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Bak burada yavrular var bak. Dün gibi hatırlarım. Saat Kulesi'nden çıktım. Çok az yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldim. Cumhuriyet Meydanı'nı çok güzel dizayn etmişler. Burada cam teraslardan kale içini çok güzel seyredebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Hatta şurada liman da var, onu da göstereceğim size ileriden. Fakat buradayken şu arkamda gördüğünüz Yivli Minare'yi konuşalım istiyorum. 1230 yılında Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen bir cami. Bu yivli şekilde inşa ettirilen minare Anadolu Türk mimarisinin tek örneği. Şöyle gördüğünüz gibi de bir kale içi var. İlk Antalya var. İçerisi Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alınmış. Hadi gelin şöyle biraz daha ileri gidelim. Orada çok güzel bir cam teras var, asansörle aşağıya inebildiğiniz. Oradan da bir manzaraya bakalım. Sonra kale içini yavaş yavaş gezeriz. Hadi gelin. Şimdi kale içinde dolaşıyorum. Mehmet Kaptan'la burada bayağı bir muhabbet ettik ama sizlere de hem tanıştırayım istedim hem de bu Antalya'nın denizinden ne balıklar çıkıyor? Neyin mevsimi Mehmet abi? Şimdi şu aralarda trollar çalışıyor. Barbunyamız, karidesler, palamut. Bunun yanında deniz ürünlerinden kalamar, karides. Kalamar, küçük balıklar çıkıyor. Burada bayağı barbun da gördüm senin ağlarda. Biz burada küçük balıkçıyız yani. Profesyonel yapıyoruz ama ağlarımız mercandı, karidesti. Bu balıklarla geçimimizi sağlıyoruz şu anda. Allah bol kazanç versin abi. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin abi. Görüşürüz. Hadi biz gezmeye devam edelim. Evet, kale içinde şimdi limana indik çıktık, yorulduk, haliyle güzel bir Türk kahvesi molası efendim. Ben kahvemi bu manzaraya karşı içiyorum. Kale içi çok güzel bir yer. Yani ben şimdi size limanını gösterdim. Kale içinin yukarısını da göstereceğim. Çok güzel sokaklar, tarihi dokuyu korumuş, kültürel dokuyu korumuş. Bu arada Antalya gezimde bana konaklama sponsoru olan Delfin Bee Grand Resort'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok misafirperverdiler. Çok keyifli bir benim için konaklama oldu. Şimdi ben kahvemi içeyim şu güzel manzara eşliğinde. Ondan sonra kale içini gezmeye devam ederiz efendim. Size iyi seyirler, bana afiyet olsun.
Hadrian Kapısı'na doğru gidiyordum ama küçük bir sorunumuz var. Bildiğiniz yağmur başladı. Cumbalı evlerin arasında böyle keyif keyif yürürken kale içinde sıkıntı olmaya başlayacak sanırım. Bakalım, umarım sağanağa dönmez. Ben de size o muhteşem Anadolu'da tek ayakta kalmış, yapıldığı gibi ayakta kalmış o muhteşem kapıyı gösterebilirim. Hadi gelin şimdi yağmurda kaçacak bir kuytu köşe bulalım çünkü arttı. Ne yazık ki yağmura yakalandım. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika bir kafede oturdum. Yağmur biraz dindi ama bitmedi. Şimdi ben kale içinde bu güzel evlerin arasında dar sokaklardan Hadrian Kapısı'na doğru ilerliyorum. Size orayı çünkü göstermek istiyorum. Fakat kale içi çok keyifli ya. Hele bu yağmurdan dolayı insanlar da yok. Sessiz sakin muhteşem yerler. Size bu dar sokakları, güzel dokuyu göstere göstere gideyim istiyorum. Evet, yağmuru dindirdik. Şimdi geldik Hadrian Kapısı'na. Bu kapıyı size özellikle göstermek istiyorum. Çünkü Anadolu'da yapıldığı dönemden bugüne kadar ayakta kalabilmiş tek kapı. Tarihler milattan sonra 130. Roma İmparatoru Hadrian Attaleia şehrine yani Antalya'ya bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ve Attaleia şehri de Hadrian'ın buraya yapacağı ziyaret şerefine bu arkamda gördüğünüz kapıyı inşa eder. Roma İmparatoru bu arkamda gördüğünüz kapıdan Attaleia şehrine giriş yapar. Hatta şu orta kapının zeminindeki taşlar o günden kalma taşlar. Hani isterdik ki üstünü camla korumaya alalım ama ne yazık ki açık bir şekilde duruyor. Roma İmparatoru Hadrian, Bergama Antik Kenti gezimi izleyenler hatırlayacak belki. Onu evlat edinen üvey babası Trajan ve kendi adına bir tapınak inşa ettiriyor. Trajan Tapınağı'nı. O da Bergama Antik Kenti'ndeki çok güzel bir eser. Sizlere Hadrian Kapısı'nı da gösterdim. Şimdi kale içini gezmeye, yavaş yavaş sahil kesimine doğru inmeye devam edeceğim. Arkeoloji Müzesi'ne de gitmek istiyorum. Çünkü çok tarihi bir kent. Hadi gelin gezmeye devam edelim. Evet, arkamda gördüğünüzde Hıdırlık Kulesi. Bu kulenin tam olarak hangi amaçla yapıldığı bilinmiyor. Neden? Çünkü içerisinde alttaki kare bölümlü yerin içerisinde kaybolmaya yüz tutmuş freskler varmış. Ben girip göremedim tabii, giremiyorum içeri. Ve İtalya-Roma yakınlarında bazı anıt mezarlar aynı bu şekilde inşa edilmiş. Dolayısıyla bunun bir anıt mezar olma ihtimali var. İkincisi, bu limana gelen, körfeze gelen gemiler için bir deniz feneri amacıyla yapılmış olma ihtimali var. Bir gözetleme kulesi amacıyla yapılmış olma ihtimali var. Ama Antalya'nın simge yapılarından bir tanesi de bu Hıdırlık Kulesi. Altı kare, üstü silindirik şekilde yapılmış. Yaklaşık 10 metre yüksekliğinde bir kale. Aslında surlar üzerine inşa edilmiş. Tabii surlar etraftan gidince bu kule burada kalmış. Hıdırlık Kulesi'ni de gördük. Şimdi yavaş yavaş ben belki bir şeyler yerim. Veya vakit kaybetmemek için yemeyebilirim. Çünkü yağmurdan dolayı bugün çok vakit kaybettim. Arkeoloji Müzesi'ni gezmek istiyorum. Hıdırlık Kulesi'ni de sizlere gösterdim. Şimdi yolculuk Arkeoloji Müzesi'ne. Evet, şimdi Antalya Müzesi'ne geldim. Buranın müzesini de gezeceğim. Fakat şunu söylemek istiyorum. Antalya gezimde bana araç konusunda sponsor olan Yüce Rentekar'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun bugünkü gezimde aracımı bana sağladı. Ben de böyle rahat rahat Antalya içinde gezebiliyorum. Hadi gelin Antalya Müzesi'ni görelim. Şimdi size Perge Antik Kenti'nden getirilmiş muhteşem heykelleri göstermek istiyorum. Özellikle şu arkamda gördüğünüz Afrodit heykelini, muhteşem bir heykel. Perge'de bir tarih yatıyor.
Ve oradaki heykeller çok güzel bir şekilde buradaki müzeye getirilmiş, onarılmış ve sergileniyor. Antalya'ya yolunuz düşüyorsa mutlaka gelip bu müzeyi gezin. Yedek pilimi yanıma almadığım için makinenin pili bitmek üzere. Sanırım birazdan telefona geçeceğim. Çünkü bu müzenin bu kadar büyük bir koleksiyona sahip olduğunu bilmiyordum. Perge'den gelen heykeller, mezarlar, muhteşem büyüklükte bir müze burası. Hayranlıkla seyrediyorum. Bu ne heykeli? Herakles. Herakles heykeline bakın. Muhteşem bir Herakles heykeli ya. Evet, hava koşullarından dolayı Antalya videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Müzeden çıktım, Manavgat'a, Side'ye gitme planım vardı. Fakat ne yazık ki hava yağmurlu ve o yüzden Antalya gezi videomu yavaş yavaş sonlandırıyorum. Buraya geldiğim, Antalya'ya geldiğim ekip çok güzel bir yerde bir yemek yiyormuş. O yüzden o yemeğe katılacağım şimdi. Sabah kahvaltıyla çıktım otelden ve daha hiçbir şey yemedim. Biraz acıktım. Saat yaklaşık 5-5.30'a geliyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir gezide, başka bir vlogda tekrar görüşeceğiz. Antalya ile ilgili yorumlarınızı aşağı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.